Dostlar selamünaleyküm. Dün İsrail ile ABD İran'ı vurduğunda olabilecek en büyük darbenin vurulduğunu sonradan öğrendik. Yani olay gerçekleşmiş de kamuoyuna haber verilmemiş. Hamaney'in öldürülmesinden bahsediyorum. İran için olabilecek en kötü senaryo bu ve savaşın gidişatını ciddi şekilde etkileyecektir. O yüzden bugün hızlıca son yaşanan gelişmeleri ve İran dini lideri Hamaney'in ölümünü konuşalım. Hamaney, İran için ve özellikle de İran rejimi için gerçekten çok önemli bir isimdi. 1981'den beri İran'ı öyle ya da böyle yöneten isimden bahsediyoruz. Öyle ya da böyle dedim çünkü 1981'de ülkenin dini lideri değildi. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. 1989'a kadar Cumhurbaşkanlığını devam ettirdi. Bu süre içerisinde ülkedeki mutlak güç Hümeyni'de olduğu için çok bir etkisi yoktu. Ama yine de ikinci isimdi. 1989'da Hümeyni öldüğünde Hamaney İran'ın dini lideri olarak seçildi. Ve o günden bugüne İran'ın dini lideri oydu. Dini lider dediğiniz zaman bunun İran için ne kadar önemli olduğunu bilmeniz gerekiyor ki yapılan saldırının ne kadar kritik bir noktaya yapıldığını anlayın. İran'daki en üst makam dini lider pozisyonu. Cumhurbaşkanı dahil bütün devlet kurumlarının üzerindeki bir pozisyondan bahsediyoruz şu anda. Devleti o yönetir. Silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır. Yargının başkanını atar. Devlet televizyonunu kontrol eder. Kritik, stratejik kararların tamamında söz onundur. İran'ın iç politikası, dış politikası, nükleer programı ve bölgesel hamleleri tamamen onun kontrolündedir. Hani Şii Hilali diye bir şeyden bahsetmiştik. İran, Suriye, Irak, Lübnan ve Yemen'de Şiileri destekleyerek kendi gücünü bu bölgelere yaymaya çalışıyordu. Tabii yaymaya çalışırken yaptıkları katliamların haddi hesabı yoktu. İşte tüm o politikanın mimarı da bugün bahsettiğimiz İran'ın dini lideri Hamaney'di. İran için bu kadar önemli bir adamdı. Ne kadar kritik olduğunu özellikle vurguladım. Çünkü ben İran kağıttan kaplan dediğim zaman bana kızan çok oluyor. Bakın ülkedeki en güçlü isim demek ne demek? Ülkedeki en sağlam korunması gereken isim demek. Yani devlet varını yoğunu onu korumaya harcamak zorunda normal şartlarda ve haftalardır ABD bu bölgeye yığınak yapıyor. Uçak gemisinden tutun da F-22 savaş uçaklarına kadar ne ararsanız bölgeye getirdiler. Haftalardır İran'ı tehdit ediyorlar. Aynı şekilde İsrail haftalardır İran'ı tehdit ediyor. Açık açık Hamaney'in hedef olduğunu söylüyorlar. Ve tüm bunlara rağmen saldırı nasıl gerçekleşti ve nerede gerçekleşti? Saldırıda İran'ın dini liderinin ofis ve konut kompleksinin bulunduğu bölge 30 bombayla vuruldu ve Hamaney buradaydı. Bu kadar ciddi şekilde korunması gereken isim saldırıya en yakın oldukları anda ilk aranılacağı yerde duruyordu. Geldiler orayı vurdular ve İran'ın en önemli ismini daha ilk operasyonda öldürdüler. Yani dünkü bombardımanların ilkinde yaşanmış bu olay. Sadece bizim sonradan haberimiz olmuş. Bu bir. İkincisi, bazı kaynaklarda deniyor ki Hamaney konutunun altındaki sığınaktaydı. Toplantı için çıktığı anda vuruldu. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama çok fazla kaynaktan bunu duydum. Şimdi düşünün, sığınağa saklanmışsınız, toplantı için oradan çıkıyorsunuz ve siz çıktığınızda saldırı gerçekleşiyor. Bunun olabilmesi için en öncelikli şart ne? Sizin oradan çıktığınızı karşı tarafın biliyor olması lazım. Ve burada böyle bir durum söz konusu. Hamaney'in en yakınlarında bile İsrail'e ya da ABD'ye hizmet eden isimler vardı. Bu artık bir Mossad ajanı ifadesiyle açıklanabilecek mesele değil. Doğrudan hain tepedeki kilit isimlerden biriydi muhtemelen. Daha da kötüsünü söyleyeyim. Hamaney'in enkazdaki fotoğraflarının da İsrail'e ve ABD'ye servis edildiği söyleniyor. Yani adamlar geldiler. Senin ülkendeki en kritik ismi vurdular. Arkasından vurulduğu yerde fotoğrafını bile çektiler ve gittiler. İstediğiniz kadar kızın. Kağıttan kaplan demekte haksız olduğumu iddia edemezsiniz. Yani özetle İran'ın en önemli ismi daha ilk saldırı dalgasında öldürüldü. Peki sonrasında ne yaşandı diyerek son dakikaları konuşmaya başlayabiliriz. Zaten dün ilk iki videoda ilk yaşanan saldırıları konuşmuştuk. Sonrasında da önemli gelişmeler yaşandı. Mesela İran'ın dini lideriyle birlikte Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı'nın da öldüğü öğrenildi. Onların dışında da birçok kritik isim farklı saldırılarda öldürüldü. İran bunun karşılığında hedefindeki ülkeleri şiddetli şekilde vurmaya devam etti. İsrail'i vurdular. Son konuştuğumuzdan sonra İsrail'e saldırmayı bırakmışlardı. Çünkü hiçbir hasar veremiyorlardı. Sonra gece yoğun bir saldırı dalgası yaşandı. Bu sefer İsrail'e füzeler düştü. Genellikle yerleşim yerlerine düştü. Yani çok kritik hedefleri vuramadılar ama gerçekten hasar verdiler. Bunun dışında Körfez'de de vites yükselttiler. Özellikle Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni yoğun şekilde vurmaya başladılar. Bu ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldıklarını açıkladılar ama Dubai'de ve Bahreyn'de oteller falan da vuruldu. İran biraz bölgeyi felç etmeyi amaçlıyor gibi görünüyor. Çünkü bu otellerin dışında havalimanlarını da vurdular. Sivil havalimanlarından bahsediyorum. Mesela Irak'ta Erbil Havalimanı'nı vurdular. Yine aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai Havalimanı'nı vurdular. Bahreyn Uluslararası Havalimanı'nı da aynı şekilde vurdular. Yani sivil havacılığı kitlemek istiyorlar şu anda. Şaşırtıcı değil çünkü zaten saldırıların bugün çok daha şiddetli
etkileneceğini açıklamışlardı. Hani dün güncel gelişmeleri konuşurken de şöyle bir şey demiştim. İran bizi gerçekten bu sefer şaşırttı. Normalde İran'la ABD-İsrail bloğu arasında bir danışıklı dövüş yaşanır ve ufak çaplı saldırılarla mesele kapatılırdı. Bu sefer daha büyük olacağı belliydi ama bu kadar büyüğünü de beklemiyorduk işin açığı. İsrail ve ABD vurduktan sonra İran aynı anda 6-7 ülkeyi vurdu. Balistik füze gücünü ve insansız hava aracı potansiyelini pervasızca kullanıyorlar şu anda. Hatta o kadar pervasızca ve plansızca kullanıyorlar ki ülkenin stokları bu işi ne kadar kaldırabilir belli değil. Biz genellikle balistik füze saldırılarına odaklandık ama kamikaze dronlarla da ciddi hedefleri vurdular. Hatta dün Bahreyn'de bir Amerikan üssündeki SATCOM radarını vurdular. Bu saldırıyı da kamikaze drone ile yaptılar ve bu saldırı bölgedeki uydu iletişimine ciddi zarar verebilecek bir saldırı. Yani önemli hedefleri de vuruyorlar bunlarla. Bu arada aynı şekilde Katar'ın kuzeyinde ABD'nin çok uzun menzilli bir radarını da vurdular. Buradaki zararın 1 milyar doların üzerinde olduğu söyleniyor. Yani beklediğimizden çok daha ciddi saldırılar yapıldı. Ama sonradan bir şey bana tuhaf gelmeye başladı. Otelleri falan vurmaya başladılar. Açıklamada Amerikan askerlerinin o otellere yerleştiği falan gibi şeylerden bahsettiler ama ne olursa olsun böyle bir savaşta o otelleri vurmanın İran'a hiçbir faydası yok. Aynı şekilde karşı tarafa da hiçbir şekilde zarar verebilecek bir hareket değil. Aksine İran'ın prestijine zarar verebilecek bir hareket. Yani çıldırmış gibi saldırıyorlardı sağa sola. Böyle olunca nedenini ilk etapta anlayamamıştım. Ama tabii ki dini liderin öldürüldüğü açıklanınca sebebini anladım. İran'ın karizması fena çizildi. Haliyle bunu bu şekilde kapatmaya çalışmışlar. Yani İran bizi şaşırtıyor dedik ama zaten bunu yapmak zorundalardı. Suriye'nin ellerinden çıkmasıyla birlikte zaten Şii Hilali hayali yerle bir olmuştu. Ellerinde kalan Irak ve Yemen'deki gruplara da güçlü görünmek zorundalar. Yoksa oralardaki etkilerini de kaybederler. Ki ne kadar sağa sola operasyon yapsalar da kaç tane ülkeyi aynı anda vursalar da bölgede olacakları görmek zor değil. Etkilerini yavaş yavaş kaybedecekler. Çünkü vekil güçleri onlara olan inancını kaybetmeye başlayacak. Yani kısacası İran bizi şaşırtıyor dedik ama zaten bunu yapmak zorundaymış. Onu gördük. Tabi bugün olayı herkes bildiği için muhtemelen saldırılar daha da şiddetlenecek. Zaten bu sabah yaptıkları ilk saldırılardan çıkarabildiğimiz şey bu. Şu an İran Katar'ın Doha kentine yoğun şekilde saldırı düzenliyor. Tam ben bu videoyu çekerken. Aynı şekilde yine az önce Bahreyn'de bir oteli daha vurdular. Muhtemelen saatler ilerledikçe bu saldırıların dozu daha da artacak. Çünkü bölgede farklı yerlerde Şiiler sokaklara inmiş durumdalar. Bu insanları sokakta tutmak istiyorlarsa saldırıları şiddetlendirmek zorundalar. Yani kısaca özetlersek ABD ve İsrail güdümlü bombalarla İran'a verebilecekleri en büyük hasarı vermiş, vurabilecekleri en büyük darbeyi vurmuşlar. Bundan sonrasında elbette savaş devam edecek. Ama bence ABD ve İsrail daha çok İranlı muhaliflere oynayacak. Onları sokağa dökmeye çalışacaklar. Bu şekilde İran'a içeriden bir darbe vurmak isteyecekler. Yapabilirler mi? Yapabilirler. Zaten ülke içinde Mossad çok güçlü. Dini liderin fotoğrafını çekebilecek haldeler bunlar. Halkı da galeyana getirip sokaklara dökebilecek kadar etkinlerdir. İşte bunlar harekete geçip de muhalifleri sokağa dökerlerse işleri iyice çığırından çıkar. Çünkü rejim destekçileri de dini liderlerin öldürülmesinden dolayı kızgın. Bu iki grup sokakta karşı karşıya gelirse bu işin tehlikeli sonuçları olur. Peki böyle bir senaryo gerçekleşebilir mi? Maalesef böyle bir ihtimal var ama yine de ne olacağını kesin olarak önümüzdeki saatler ya da günler içerisinde hep birlikte göreceğiz. Allah'a emanet olun.